Maalesef ki bu acı durumdan sonra videolarımı sildiler. Bakar mısınız? Roket atarlar, uçak savarlar, füzeler, binaların üstündeki kurşunları görüyorsunuz, roket izlerini görüyorsunuz. Burası Orta Doğu'nun savaş merkezi. Irak. Şimdi ufak bir karışıklık oldu. İçeride az önce çekimi durdurmamı istediler. Selamünaleyküm. İçeri girer girmez abi ortalık bir karıştı. Girdiğim an beni enselediler, paketlediler. Burası yine bir sığınma odası gibi düşünebiliriz. Bugün sizlerle birlikte Süleymaniye şehrinde bulunan Amma Suraka'ya geldik. Burası Saddam Hüseyin'in savaş döneminde, yani halkına savaş açtığı dönemde kullandığı istihbarat binası. Saddam Hüseyin öldükten sonra devlet başkanının eşi buranın kapatılmasına izin vermiyor ve içeride bütün eşyalarla birlikte müzeye çevriliyor ki gelen insanlar görsün ve bölgede yaşayan insanlar görsün, geçmişi unutmasın, tarihi unutmasın diye. Güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Videoya geçmeden önce bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Hayteola'da prodüksiyon farkıyla çok özel bir bölüm başlıyor. Binaya giriş yaptık. Şimdi izin aldık video için. Yoksa video çektirmiyorlar arkadaşlar. Giriş nereden başlıyor? Evet, buradan başlıyoruz. Şimdi burası tam burada 180 bin küsür cam kırığı var. Bu cam kırıkların anlamı ne biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in bu topraklarda öldürdüğü insanlar. Evet, bu cam kırıklara kadar insan öldürmüş de bu bilinen rakam. Bilinmeyen rakam var, gömülenler var, bulunamayanlar var, kaybolanlar, cesedi parçalananlar var. Böyle enteresan bir yer. Burası istihbarat binası. Savaş döneminde Saddam Hüseyin buradan yönetmiş savaşın durumunu. İçeri gördüğünüz gibi aynalar parlıyor, cam kırıkları. Savaş döneminde askerlerin yattığı alan gördüğünüz üzere arkadaşlar. Orada bir ayran tulumu var, yatakları var, kıyafetleri, çay ocakları, her şey sorunsuz bir şekilde günümüze ulaştırılmış ve turistlere gösteriliyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda yerli halka. Videonun başında da bahsettiğim üzere savaşın unutulması istenmiyor. Bu topraklar yüzyıllar boyunca savaşlara mahkum kalmış bir yer arkadaşlar. Şimdi ufak bir karışıklık oldu. İçeride az önce çekimi durdurmamı istediler. Televizyon kanalı sandılar beni. İzin vermiyorlarmış. Türk olduğumu söyleyince tamam sıkıntı yok o zaman dediler. Kimliğimi verdim. Şöyle bir tane de yaka kartı verdiler. Çekim yapabiliyoruz bunun sayesinde, yoksa izin vermiyorlar. Şimdi evet, istihbarat binasının önündeyiz. Tankları görüyorsunuz. Savaşta kullanılan tanklar bunlar arkadaşlar. Hepsi çürümeye bırakılmış burada. Zincirlenmiş gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? Roket atarlar, uçak savarlar, füzeler. Binaların üstündeki kurşunları görüyorsunuz, roket izlerini görüyorsunuz. Hiçbirini kapatmamışlar. Hala savaşı burada dünkü gibi hissedebiliyorsunuz. O insanların çığlık seslerini, kan ve gözyaşını hissedebiliyorsunuz. Burası Orta Doğu'nun savaş merkezi. Irak ve şu an Süleymaniye şehrinde Saddam Hüseyin'in istihbarat binasındayız. Burada mesela bir tane roket atar görüyoruz. Bu ne, uçak savar mı ya? Tam bilmiyorum silahları ama kamyonlar var yine. Bunlar hep patlamış falan galiba o dönemde savaşlarda. Bayağı da büyük bir alan. Yani bayağı büyük bir alan. Şöyle içeri doğru bir girelim istihbarat binasının içine. Bakalım orası açık mı? Kardeşim şey dedi çünkü bir iki yer tadilatta dedi. Yıkılmak üzereymiş galiba. Onları yaptırıyoruz, o yüzden dedi alamayız içeriye. Yine bir şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Kurşun izlerini görüyorsunuz. Şu an savaşın sıfır merkezindeyiz. Tarihin sıfır merkezindeyiz. Hiçbir kurşun izi kapatılmamış. İnsanlar burada işte askerler silahlarıyla halka karşı ateş açmışlar. Etnik gruplara karşı ateş açmışlar. Bir nevi etnik grup soykırımı diyebiliriz aslında burada yaşanılan savaşla ilgili. Kapı kapalı galiba. Evet. İçeriye girişler yasak. Şöyle içeriye göstereyim. İçeride hiçbir şey yok abi. Tanklar burada. Şu yan binaya bakmak istiyorum. Açıksa eğer yan binayı bir gösterelim. Şu tankların modelleri ne ya? Bilen varsa yoruma yazabilir mi arkadaşlar? Şu Panzer gibi bir şey galiba. Bu patlamış abi. Bomba mı geçmiş üzerinden, ne olmuş? Bunu paket yapmışlar. Şöyle içi gözüküyor mu? Şu yan binaya bakalım bir de. Evet, şimdi bir fotoğraf odasına geldik. Burada o dönemde savaşta hayatını kaybedenler, savaşı yaşayan insanların zor ve acı durumunu resmetmişler.
İnsanların fotoğraflarını çekmişler. Herkes evsiz ve yursuz kalmış. Sokaklarda yaşamaya başlamış, dağlarda yaşamaya başlamış. Gördüğünüz gibi kamyonun içinde yaşayan iki aile. Burada çoluk, çocuk, kadın, herkes zor bir durumda yaşam mücadelesi vermişler. Yıllar boyunca sürdü bu savaşlar. Maalesef ki Irak'ın en büyük, Orta Doğu'nun daha doğrusu diyelim, acı şeylerinden bir tanesi. Bildiğimiz gibi 1980 yılında İran-Irak Savaşı, 2003 Amerika, evet Saddam Hüseyin'i bitirme operasyonu. Dünyadaki gazetelere manşet olan haberler, işte Paris gazetesine yazmışlar Kürtler ölüyor diye. Yine orada bir Amerikan gazetesi var, Fransız gazetesi var, İtalyan gazeteleri. Savaş döneminde insanların yemek yediği kaplar, tahtalar. Orası yine bir sığınma odası gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yerde bir alan var. Ayak izleri ve terlikler var. Evet, terlikleri görüyorsunuz değil mi? Savaşta ölen insanların terliklerini buraya sanırım çimentoyla bir resmetmişler. Evet, savaşın videosu var burada. Çok acı, gerçekten çok acı. İnsan görünce duygulanıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bakın yaşlı bir amca yemek pişiriyorlar açık hava bir yerde. Kardeşim burada işte ağaçlardan ev yapmaya çalışıyor ailesine. Çadırın içinde yaşayan insanları görüyorsunuz savaş döneminde. Savaşlar işte bu kadar kötü bir şey arkadaşlar. Birçok ülkede savaş gördüm. İç savaşlara katıldım, çekimler yaptım. Ama gerçekten şu gördüğüm görüntüler hiçbir ülkede bu kadar derinliğini hissetmemiştim. Bildiğiniz üzere kanalımızın asıl konsepti de iç savaş ve ekonomik krizler üzerine. Burası gerçekten benim için çok önemli ülkelerden bir tanesi. Burada Yılmaz Güney'in film broşürlerini koymuşlar. Bu ne alaka? Bilemedim tam olarak arkadaşlar. Şöyle bir açılıyor mu burası? Evet, evet. Ha, kapalı. Okay. Final Unfaced Stage kapalıymış orası. Şimdi yan tarafa geldik. Evet. Burası da savaşta ölenlerin isminin resmedildiği büyük hol, salon diyebiliriz. Arapça halde herkesin ismini yazmışlar buraya arkadaşlar. İnsanların kıyafetleri burada. Kanlı kanlı, parçalanmış, silah girmiş, roket girmiş. Bakar mısınız? Şorta mesela delik deşik olmuş. Cebinde hala ölen kişinin parası var. Kanlı kıyafetler görüyorum burada. Çoraplar var. Hepsi üzeri kan dolu. Saatler, aksesuarlar, cüzdanlar. Hep bu eşyalar bu savaş döneminde ölen insanların kişisel eşyaları. Burada yine kanlı kıyafetler görüyorum. Hepsini muhafaza etmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıyafetler kıpkırmızı olmuş kandan dolayı. Hepsini buradan muhafaza edip korumuşlar. Burada da yine savaşta toprakların altından çıkan bilinmeyen cesetler, şahıslar, onların cesetleri var, kemikleri var, kafatasları var arkadaşlar. Burada bir gazeteciyi resmetmişler. Sanırım savaşta ölen kişi. Evet. Bu arkadaşımız savaşta hayatını kaybetmiş. Resimleri de burada. CNN sanırım. El Jazeera ya da CNN olması lazım. Evet, bu savaşı anlatmak için gelen kanalların burada isimleri bulunuyor. CNN var, Reuters News, Press TV, Fox News Channel, Voice of America, BBC News. Dünyanın dört bir yanından haber kanalları gelmiş ve yıllar boyunca savaşı anlatmışlar. Askeri hareketler, operasyonlar, savaşçıların kıyafetleri, üniformaları. Evet. Martiri Savaşı diyor burası da. Burada yine askerlerin su mataraları, kravat, atkı, bere, birçok şapka, üniforma ve çelik yelekleri bulunuyor. Savaşta kullandıkları tıraş takımları, sabunu, diş fırçası. Hep bu eşyaların sahipleri hayatlarını kaybetmişler arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Şu arkaya doğru geçelim bakalım neler varmış orada. Gerçekten çok tuhaf hissettim ya buraya girdikten sonra. İnsanın biraz kafası karışıyor böyle şeyleri görünce.
Savaşlar çok kötü arkadaşlar. Allah hiç kimseye, hiçbir ülkeye savaş yaşatmasın. Hal devam ediyor. Bayağı büyük bu arada. Binanın içi de çok sıcak. Şöyle hayal etsenize, şu bölgede işte savaş döneminde askerler pencerelerden ateş açıyorlar insanlara. Herkesi öldürmeye çalışıyorlar. Şu an böyle kaderin ortasındayız. Zulmün ortasındayız. Şurada Mine Hall diye bir yer var. Evet, mayınlar, roket atarlar. Yolların altına hep böyle mayınlar döşemişler o dönemlerde. İş makineleri görüyorsunuz, mayınları temizlemek için çalışıyor. Bu mayınlarda kim bilir kaç bin tane insan öldü. Burada füzeler var patlayan. Bu roketlerin içerisine güller koymuşlar. Bakın burada mayın arama ekipleri mayınları çıkartıyorlar yerden. Şurada gördüğümüz bir mayın var mesela. Patlayıcı madde. Hepsinin içine gül koymuşlar. TNT patlayıcıymış bunlar. TNT. Roket atar. Füze. Burada gördüğümüz farklı bir PRB M3 diye bir mayın. VS 2.2 diye bir mayın. TM4, TM4-6. Evet. Hepsinin boyutu farklı. Mesela bu İtalya'dan gelmiş. VS 1.6. Rusya TM62. İtalya TC 2.4. İtalya'ya bak sen, bu kadar şey yapıyor muydu ya? Taipei 72. Kuzey Çin. Burada Amerika M19 mayını var. Bayağı tesirlidir. TMD var burada, Rusya. Çek Cumhuriyeti PTM B3 diye geçiyor. Şurada da mayınların yere döşenmiş halini görüyoruz. Küçük küçük irili ufaklı mayınlar var burada. Bunların üstüne bastığında işte insanlar, arabalar havaya uçuyormuş. Ve bu mayınlar sonucunda yüzlerce binlerce insan hayatını kaybetmiş. Bu coğrafyada, bu ülkede şu mayınlar yüzünden sırf var ya 10 binin üzerinde insan vefat etmiş arkadaşlar. Burada yine farklı bir patlayıcı görüyoruz. Pomza 2 diyor. Bunlar el bombaları galiba. Şöyle atıyorsun ya. Pomza 2M. Yine değişik bir patlayıcı. PSM-1 el bombası. Şu mesela VST. Bu da yine farklı bir füze patlayıcısı. Bunlar girdiği yeri böyle paramparça yapıyormuş. Bakın burada var mesela o PSM-1'in resmedilmiş hali. Orada bir mayın arama uzmanı. Onun resmini koymuşlar. Heykelini yapmışlar. Protez ayaklar, mayın patlamaları sonucunu hayatını kaybeden, ayağını kaybeden, kolunu kaybeden insanların protezleri burada bulunuyor. Burada da yıkıma katılan ülkeler diye bir tablo yapmışlar. Amerika, Fransa, İngiltere, Sweden, İsveç'ti galiba, Norveç, Japon, İtalya, İspanya, İsviçre, Avustralya, Hollanda ve Danimarka. Evet, böyle bir yer arkadaşlar. Çıkalım yavaştan. Burası da bitti. İstihbarat binasını gezmiş olduk şu an. Ben şunu bekliyordum aslında. Bu odaların aslında birçoğu komutanların ve askerlerin odasıymış. Ama hepsini toplamışlar, müzeye çevirmişler. Is bathroom. Is military. Military bedroom. Is normal person is or military. Evet, kardeşim anlatıyor bize. Burası banyoymuş. Tuvalet. Kardeşim İngilizcesi var, bize çeviriyor. This is the place of the child who are under 80 years old. Oh, really? Yes. Burası çocukların ve yaşlıların kaldığı odaymış. İçeride çok fazla sayıda insan tutsak tutulmuş. Üst kata doğru çıkacağız. Yan tarafta yine farklı odalar var. Hep duvarlarda kurşun izleri görüyoruz. And this is where the Bryson room. single people. Single people. Oo, korkmaya başladım ama. Burası da tutuk evleri, hücre evleri. Tek kişilik odalar ama This is the bathroom. ben burada tek kişinin kaldığını düşünmüyorum. Bedroom is room. This is the bathroom, and this is the people who are single in there. Wow. Şöyle içeriye bir ışık yakayım, göstereyim. Arkadaşlar bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama küçücük bir oda burası. Kardeşim burada anlatıyor bize. What's your name?
Levi. Libar. Yes. İbrahim. Nice to meet you. And this, my dad works here, and I came to work with him. Oh, really? Yes. Nice. Who is this? ماموسا أحمد السنة أدخل دراسة جوا. This is ماموسا أحمد. this is teacher Mala Ahmed. Yeah. His teacher? Teacher Ahmed, and he was jailed here. Okay. طبعا إدامة. But they killed him. Killed him. Oh, really? Burada da tutsaklar var. أوش جورك هلا أشكن جدال. And this is a أشكن توجه. this is a this is It's Bryson room, right? this is a some of tortures. Tortures. Okay. طبعا. Burası ne? هذا بوتي لبر أول يردان هوا. تبلة لبر This أول. is why they place here because أو هاوريكاني اللي بيبين تعذيب هيجي نفسيا بياول. to see How many people in living here? السنة اللي أبغى ولش معرض يعني كلام نبغى ديره. Smarter numbers were detected here. بردوام جمارة Is- لقوران أبغى. Only woman and man child mix. Mixed, yes. But the numbers were getting lower and higher of people. Really? I'm so sorry. Evet, tutuk evleri. 100 or 150 people were here. 100 people. Yes. Wow. 100 kişi şuradaymış. 100 kişi. Düşünebiliyor musunuz? 150 kişi de burada kalıyordu diyor. Ortamı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle hijyen sıfır, tuvalet yok. Herkes yan yana burada tutsak bir şekilde tutuluyormuş. Burada da banyo ve tuvaletler bulunuyor. Normal bir Alaturka tuvalet var arkadaşlar. 6 tane oda, sadece 6 tuvalet. Hatta 3 tuvalet, 3 banyo ve yaklaşık 200 kişi. Nasıl yetebilir ki? Ve bu insanlar günde kaç defa tuvalete çıkarılıyor veya duş alıyor? Burası banyoymuş. Hep yıkılmış. How old are you? 9. 9. You're from in Süleymaniye? Yes. Nice. I'm from Turkey. Yeah. Here is exit, right? I think this is the exit. Yes. Yeah. Which? This is another room. Another room. Department of Torture. Kind of Torture. Evet, şurası da işkence odası. These are the people who were kept there because I don't know, but they were hurting him. Oo. İşkence odası diyor kardeşim buraya. Burada insanları falakaya yatırıyorlarmış. Anıtlarını yapmışlar hepsinin. Kim bilir burada kaç tane masum can hayata gözlerini yumdu, işkencelere maruz kaldı. Çok üzücü gerçekten. Burası da farklı bir oda. Elinden asılanlar, boynundan asılanlar. Onlar da burada duruyor. Arkadaşlar. İdama gidenler. How many people in here, right? لا لا هنا بيش أوي ديبن بيش أوي ديبن بو هالواسي ليرة داين أنا بيبلة. These were the people who were before him. They were placed here. People. How many people? جمارة نية لبر إنجارة بو أوي جيل هواري هاوركاني به وريان أروخا ليرة أترسا. The numbers were detected, but they opened the door because to بيش بو هالواسي بيش أوي ديبن بو هالواسي ليرة before داين they tortured him, they placed the people here and they would hear the scream of the guy who were tortured, Okay. and the people were scared of here. Hasta olanlar önce buraya getiriliyormuş. Odada kaç kişi var dedim. Kaç kişi alıyorsa dedi. Ağzına kadar dolduruyorlarmış. Ha, bu az önceki işkence odası.
Burası da açık hava havalandırma yeriymiş. Üstte de böyle demir teller var ki kimse kaçmasın diye. This is a general birth. Wow. Burada anne kız ölüme bırakılmış. Burası anne ve kızlarının yeriymiş. 15 ila 50 kişi arasında insan burada tutuluyormuş. Bakın o çocukların burada yazdıkları yazılar, gözyaşları hepsini korumaya almışlar. And these were the places who write the name of the girls who were tortured. Okay. It's finished. And that exit there. Exit is here. Yes. Okay, thank you so much. Spastikum. Thank you. Goodbye. See you. Evet, kardeşim anlattı bize. Şurada yıkık bir gözcü kulübesi görüyoruz. Yine savaşta yıkılan yer. Çocuğa helal olsun vallahi, İngilizcesi çok iyiydi. Tebrik ederim, anlattı bize, sağ olsun her yere. İstihbarat binasının dışındayız şu an arkadaşlar. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Özel bir çekimi daha burada bitirdik. Şimdi şehir merkezinde bir müze var. Kürt Tarihi Müzesi. Oraya gideceğiz. Oraya götüreceğim sizi. Burada da bir mağaza var. Kafe mi mağaza mı bilmiyorum, bakalım bir. Aa, kafeymiş. İçeride çok güzel böyle bir kafe yapmışlar. Çay ocağı tarzı. Kafenin içi de böyle arkadaşlar. Ben de şimdi bir sipariş verip dinleneceğim biraz burada. Sonra şehir merkezine doğru geçeceğiz tekrardan. Menümüz çeşit çeşit yemekler bulunuyor burada. Sandviçler, köfteler, kebaplar. 2 lira, 3 lira, 1 dolar, 2 dolar yemekler. Çok ucuz. Şimdi bir tane vejetaryen sandviç söyledim kendime. Böyle patlıcan kızartması var içinde. Biraz sağlıklı beslenmem lazım artık. Farkına vardı, kilo aldım. Yediklerime dikkat ediyorum o yüzden arkadaşlar. Fiyatı 2000, 1 dolar 30 cent. Yalnız millet gelip böyle savaş müzesinin içinde okey falan oynuyor, nargile içiyor. Çok ilginç bir yermiş burası da. Karnımızı doyurduk, kahvaltımızı yaptık, çıkıyoruz yavaş yavaş. Burası da istihbarat binasının arka tarafı. Bu binaya giriş şu an yasakmış arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum ama kapatmışlar. Öyle söylediler bize. Ana binanın önündeyiz tekrardan. Tankların, tüfeklerin, topların, panzerlerin. Şu roket izlerine bakar mısınız? Kurşun izlerine. Delik deşik olmuş her yer. Burası da yine güvenlik komite odası olabilir mi acaba o dönemde? Roket falan düşmüş bu bahçeye. Yenilemişler. Şu bina da kapalı, içeriye kimse almıyorlar. Gönül isterdi ki onlara da girmek ama maalesef. Evet, çekimimizi bitirdik arkadaşlar. Kimliğimizi de aldık. İçeri girerken ufak bir bilgisayardan kontrol ettiler. Bilmiyorum neye baktılar. GBT mi yaptılar ama nasıl erişecekler bizim Türkiye'deki sistemlerimize, orasını bilemeyeceğim artık. Çıktık şimdi. Şehir merkezine doğru geçelim. Bir müze daha kaldı. Orayı göstereceğim size. Normalde biliyorsunuz müze, tarih vesaire çok göstermeyi sevmem. Ama burası bir müzeden daha farklı. Gerçekten de görmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Videoya hala yorum yapmadıysanız, beğenmediyseniz de böyle bir beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok mutlu edersiniz şu kardeşinizi. Evet, sıradaki durağımız olan Kurdish Heritage Kürt Tarihi Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Şuradan bir giriş yapalım bakayım. Dün gelmiştim, kapalıydı burası. Giriş yaptık içeriye. Giriş parası olarak 5000 dinar aldılar. 3 dolar 30 cent yapıyor bu da arkadaşlar. Böyle bir yer şimdi. Rengarenk halıların, kilimlerin olduğu bir ev karşıladı bizi. Kürt tarihini yansıtan bir ev tasarlamışlar burada. İşte insanların yeme, içme, giyim, kuşam kültürünü tamamen anlatmaya çalışmışlar. Burada kılık kıyafetler, aksesuarlar var. Taçlar var, kepler var. Evet, evin mutfağı burası. Güzel bir buzdolabı koymuşlar, eski. Aynı zamanda burada semaver var, çay bardağı var, kaçak çay, zif, tütün kağıdı. Her şeyi koymuşlar vallahi. Bizim eski evimizde de böyleydi, ben çocukken hatırlıyorum. Rahmetli dedemin evi aynı bir şekildeydi. Bir mutfak dolabı vardı, önü tüllü.
Çok eski bir buzdolabı görüyorum burada. Bunun markası neymiş ya? Servel diye bir buzdolabı arkadaşlar. Burada evin hanımının kıyafeti var. Çok güzel bir duvar kilimi. Yatak bu şekilde. Odayı da böyle tasarlamışlar. Yan tarafta yine güzel bir takı odası bulunuyor. Burada kemerler, taşlar. Spastik'ın serseriler çağı. Abim para üzerine getirdi. Burada da çok güzel kilimler var. Evet, Kürt çocuklarının ve kadınlarının giydiği yöresel düğün kıyafetleri sanırım bunlar. Böyle rengarenk. Düğünlerde, özel günlerde falan giyiyorlarmış. Normal günlerde de giyinebilir aslında, çok güzel. Eski bir dikiş makinesi görüyoruz efendim burada. Şöyle yan tarafa giriyoruz. Evet. Eski bir bakır ocağı. Burası ne böyle? Kalaycı gibi. Eski tepsiler var. Bakırdan, alüminyumdan, çelikten. Dayım burada işliyor nakış gibi tepsileri. İçeri hamam gibi yalnız ha. Şurada da bir demir cihazı var. Selamünaleyküm. Merhaba. Şurada da tesbihler var, çok güzel. Bunlar 99 mu, 199 mu bilmiyorum ama bayağı bir uzun abi. Sabır çekmek için galiba. Evet, burada bir silah ve tüfek odası, savunma odası bulunuyor arkadaşlar. Ağır makineli silahlar, şaka şaka, tüfekler falan var. Eskiden normalde köylerde birçok kişinin evinde bulunurmuş. Kendini korumak için, savunmak için. Burada işte bölgede yaşayan halkın o dönemde evinde sakladığı silahlar açık bir şekilde teşhir etmişler. Burada küpler var aynı zamanda. Bunların içerisinde de işte yiyecek içecek falan muhafaza ediyorlarmış. Bu alan bitiyor. Diğer odalara girelim. Şurada çok güzel bir radyo görüyoruz. Teyip görüyoruz. Tesbihe bakın. Nasrettin Hoca'nın tesbihi gibi aynı ha. Burada da bıçaklar var abi. Çakılar var. Çektim çakıyı aslan avı. Evet, değişik değişik motifli. Burada ne yazıyor? Herdişen 2015 yılında resmedilmiş bir tablo. Çok güzel yansıtmışlar. Burada da yine o dönem insanların kullandığı keskin kılıçlar, bıçaklar, şurada semavırlar var, demlikler var. Güzel yapmışlar vallahi ya evi arkadaşlar. Beğendiniz mi siz de? Yorumlara bekliyorum. Tıraş makineleri. Evet, at kırparlar daha bunlardan. Tıraş makineleri var burada eski. Ben bu makinelerle tıraş oldum çocukken. Hatırlıyorum yani. Kiyen mi vardı rahmetli. Çok tıraş etti beni. Diş çekmek için burada kerpedenler var. Arka diş çekmek için, işte ön diş çekmek için. Sağda solda yara çıkarsa onları kesmek için. Ameliyat aletleri. Burada işte ara makas var, ustura. Tıraş köpüğü yapmak için kap. Değişik çekişler, kapı kilitleri. Oymak başı. Şurada bir terazi var. Adalet hiçbir zaman şaşmaz. Adalet mülkün temelidir. Burada eski paralar bulunuyor. Şunlar Irak dinarı mı ne? Değil galiba. Burada halı kilim dokunma odası arkadaşlar. Evlerde önceden işte bildiğiniz üzere halılar dokunulurmuş. Burada Kürt kadınları ve Kürt erkekleri var halı dokuyan. Ben de iyi bilirim ha halı dokuma işini. İlkokulda yapmıştım çocukken bir iki defa. Aylar sürmüştü yapmam ama sonunda bitirmiştim yani. Şunun üzerine çok güzel bir halı yapabilirsiniz mesela. Burada yine güzel bir tesbih görüyoruz. Şurada güzel bir kolye. Silver diyor, gümüş. 18. yüzyıldan kalmış. Burada bir ferman var abi. Şimdi bunun ne ferman olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bizi aydınlatsın arkadaşlar. Burada pusulalar görüyoruz. Evet, ülkelerin pusulaları. Bakın Lübnan diyor. Kanada, Ceylon, Sri Lanka. Vay. Republika'da Gine, Ekvator. Afrika ülkeleri. Türkiye var mı acaba? Vay be, Rusya falan var. Irak. Değişikmiş. Bu kadar çeşit olacağını gerçekten tahmin etmemiştim ama her şey var ya içeride. Burası da yine eski defterlerin ve kitapların, yazılı metinlerin olduğu bir oda arkadaşlar. Şurada avluya çıkıyoruz. Avluda neler var? Evet. Avluda böyle bir yer arkadaşlar. Aşağıda kıraathane var.
Çok güzel değil mi ya? Eski kültüre yansıtmışlar, ne güzel. Bu alanda ise evin oturma odası, mutfağı ve çocuk odası. Ortada bir beşik bulunuyor arkadaşlar. Burada yine mutfak aletleri. Küçük bir vantilatör. Bayağı eski bir vantilatör bu arada. Daktilo var, tencere var, semavır var. Bakır bir sahan var. Şurada ibrik var abi. Abdest almak için. Tepsiler var, siniler. Burada oturma grupları. Güzel de bir klima takmışlar içeriye. Yeni dönem ayak uydurmuşlar. Bunlar da eski battaniyeler. Burayı da beğendim. Güzel. Tarihi yansıtmışlar. Bayağı anlatmaya çalışmışlar arkadaşlar. Evet, şimdi videonun da baştan anlaşıldığı üzere asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Saddam Hüseyin Müzesi'ni gezdik. Ayrıca oradan da Kürt Tarihi Müzesi'ne gittik. Videonun konusu. Birçok sahne, aslında birçok da video stoğum vardı. Maalesef ki bu acı durumdan sonra videolarımı sildiler. Olayı kısa özetlemek gerekirse, Süleymaniye'ye gittim. 2 ya da 3 gün kalacağım. Öncelik olarak 2 gün otel rezervasyonu yaptım. Dedim ki beğenirsem uzatırım. Zaten genelde gittiğimiz yerlerde öyle yapıyoruz. Bir gün ya da 2 gün kalıyoruz. Beğenirsek devam, beğenmezsek hemen toplayıp çantayı başka şeye doğru devam ediyoruz. Benim planım da o yöndeydi. İlk gün gittim. Şimdi silah pazarı diye bir olay var Irak'ta. Bu çok yaygındır. Yani yıllardır var benim bildiğim. Çünkü ben birçok arkadaşım var oraya giden. İşte Amerikalı, İngiliz, Fransız. Hep o bölgelere gitmiş, çekim yapmışlar. En son Polonya'da bir arkadaşım vardı. Dedi ki bak dedi, böyle böyle güzel bir silah pazarı var dedi. İlgin çekerse bir bak. İyi dedim, ilgimi çeker dedim yani. İzleyicilerin ilgisi çeker diye düşünüyorum dedim. Ben abi bunu araştırmaya başladım. Erbil'de araştırdım, bulamadım. Hep küçük küçük dükkanlar var. Sonra Süleymaniye'ye geldim. İşte ilk gün çekimleri tamamladık. İkinci gün artık öğlen sonuna doğru denk geliyoruz. Dedim ki şu pazarı bulmam lazım. Esnafa soruyorum, ona soruyorum. Instagram'dan story atıyorum falan. Yok. En son birini buldum abi. Adamla telefonlaştık. İşte o Kürtçe konuşuyor. Bende Türkçe ve İngilizce var. Anlaşamıyoruz bir türlü. Habire işte tabelalardan isim verden bana bir yer tarif etmeye çalışıyor. Şimdi story'de izleyeceksiniz. Şimdi bir tane dayıyla telefonda konuşuyoruz. Bende Kürtçe yok, onda İngilizce yok. Tabela isimlerinden tarif ede 1,5 saattir bir imarathane var, orayı bulmaya çalışıyorum açıkçası. Ağır makineli silahlar falan üretiyorlarmış. Bulamadık bir türlü. Çin pazarına geldik şimdi arkadaşlar. Bu story yayınladıktan sonra çarşıya indim. Ben bu adamın yerini bulamadım abi. Çarşıda bir tane dondurmacı var Süleymaniye merkezde. İtalyan dondurması satıyor. Hatta adam çok az da Türkçe biliyor. Almanya'da yaşıyor. Dedim ki abi bana böyle böyle bir silah pazarı lazım. Ben dedim çekim yapmak istiyorum. Vay dedi kardeşim sen Türk müsün? Evet dedim, Türk'üm abi. Gel dedi seni gezdireyim şöyle böyle turlayalım. Götürdü beni 3 tane 5 tane yer işte silah pazarlarına, eski yerlere gidiyoruz. Şöyle böyle hepsini kapatmışlar abi. Zaten her yerde peşmerge var. Oranın koruma timi gibi düşünebiliriz, polis gibi. Onlar koruyorlar şehri. Süleymaniye bu arada çok korunaklı bir yer. Erbil'den daha çok korunaklı. Şehrin çıkışlarında da her 5 kilometrede bir korumalar var. Bir saat dolaştık abi. Bir saat sonra dedi ki güzel bir pazar buldum, seni de oraya göndereceğim. Ama dedi, dikkat et bak çekim yaptırmıyorlar. Dedim abi gidelim bir müsaademizi isteyelim. Yapalım dedim çekim. İyi dedi git bir bak. Bana bir taksici ayarladı. Taksici beni götürdü neyse pazara. Biz direkt kamerayla girdik içeriye abi kayda. Selamünaleyküm. İçeri girer girmez abi ortalık bir karıştı. Girdiğim an beni enselediler, paketlediler. Yani çok fazla sürmedi. 1 dakika, 1,5 dakika. Ondan sonra asayiş diye bir tim geldi. Beni aldılar abi. Götürdüler. Gözlerimi bağladılar. Ekipmanlarıma, telefonuma, cüzdanıma, parama, her şeyime el koydular. Dedim büyük ihtimal başımıza bir iş geldi. Artık dedim haydi oğlum bu son durak. Haydi yola prodüksiyon dedim, gururla sundu. Aklımdan bin bir türlü tilki geçiyor abi. O an ne olacağını bilmiyorsun. Adamlarla anlaşamıyorsun. Türkçe bilmiyorlar. Ben Kürtçe bilmiyorum. Aralarında İngilizce bilen yok. Neyse beni böyle karargah gibi bir yere götürdüler. Süleymaniye'nin merkezine. 4 kilometre falan. Hatta 3,5 kilometre. Çünkü ertesi gün bıraktıklarında yürüyerek geldim şehir merkezine. 3,5 kilometreydi o korkudan. Yaklaşık 17-18 saat içeride kaldım. Evet 17-18 saat vardı. İşte öğlen 3,5-4 sularında beni paket yaptılar. O story'i attıktan yaklaşık 1 saat sonra falan oraya gittim. Gelen giden sorgu çekiyor. Ne için geldin? Sen kimsin? Ajan mısın? Amerikalı mısın? Fransız mısın? İngiliz misin? Vallahi dedim abi ben Türk'üm. Ben dedim buraya gezi videolar çekmeye geldim. Ne işin var oğlum dedi işte. Bir tanesi geldi az Türkçe konuşuyor. Silah pazarında. Ne bileyim dedim ilginç bir konu dedim. O hafta da Adana videolarını yayınlıyoruz. Daha Irak videolarına başlamadık. Dedim ben yemek videoları çekiyorum. Seyahat videoları. Benim girdi kanalımı inceledi. Neyse attılar beni bir cezaevi gibi bir yer, böyle tek kişilik bir koğuş. Klimalı Allah'tan. İçeride sen yerde böyle bir yatak sünger gibi bir şey var. Bir tane de tavuk verdiler bana bir parça girer girmez. İyi bakıyorlar abi bu arada. Öyle şey de yok yani. Dedim döverler ya da dedim öldürürler. Çünkü elçiliğe falan dedim pek ulaşacağımı dedim sanmıyorum. Çünkü orası bildiğiniz gibi farklı bir bölge. Akşam 9'u 10 artık yavaş yavaş umudu kesmeye başlıyorum. Sabah da otelden check-out yapmam lazım. Eşyalar falan orada, bilgisayar, ben onları düşünüyorum hala. Adamlar beni öldürecek belki. Saat 9 sularında bir komutan geldi. Adam
Oralı, Süleymaniye'li ama Türkçesi çok iyiydi. Dedim Türkiye'ye gittiniz mi? Yok dedi, ben burada öğrendim dedi. Yani o asayiş timinin başındaymış. Dedi ki ne için geldin oğlum buralara? Vallahi dedim komutanım dedim böyle böyle ben dedim gezmeye geldim. İşte seyahat videoları çekin, yemek videoları. Aç bakayım dedi. Açtım. İlk başta YouTube kanalımı inceledi. 4-5 video izledi. İşte Dönerci Fuat'ı izledi. Adana videolarını izledi. Instagram'a baktı. Niye dedi oraya video çekim yaptığını dedi. Vallahi dedim yani her yerde dedim, çekim yapıyorum ben. Silah pazarı dedim, birçok yerde dedim. Gösterdim dedim ya, Latin Amerika'da dedim, ne bileyim işte Arap ülkelerinde, Umman'da işte küçük bir yere gitmiştik. Yasak demişler sana dedi. Doğru dedim, yasak dediler. Orada dedim Allah var, bir hata yaptık dedim yani. Yapmamamız gerekiyor dedim. Bütün sayfayı inceledi sonra komple. Bak dedi buralar dedi sıkıntılı bölgeler. Sakın dedi bir daha çekim mekim yapma dedi burada. Sonra işte de şeye yazdı YouTube'a. Senden başka bir iş yapan var mı dedim. Bir sürü yapan arkadaşım var. Buraya gelen birçok arkadaşım da var. İşte Irak'a giden birkaç gezgin videolarına baktı. Onlara da söyle bir daha buraya gelmesinler dedi. Çünkü dedi istemiyoruz diyor şeylerin görünmesini dedi. Orası o yeni yapılan bir silah pazarı, bir alışveriş merkezi gibi bir yerde böyle 2 katlı. En alt katındaydı. Asayiş timinin koruduğu. Onların yani yönetiminde mıntıkasında bir yermiş. O yüzden görüntülenmesini istemediler. Gecenin geç saatlerine doğru işte dedi ki ben senin komutanımla konuşacağım. Sen dedi çıkartacağız dedi. Ben de tamam dedim. O çığlık attım gittim içeriye işte 10 dakika 5 dakika. Volta atıyorum içeride. Çıkacağım diyor. Abi 1 saat geçti 2 saat geçti. Saat de yok. Hesaplıyorum kafamda saati böyle. Umut yok dedim artık baba bitti bu iş. Yat dedim uyu. Saat gece 2'ye 3'e geliyor. Baktım kapı çaldı. Gel dedi. Komutan seni çağırıyor. Gittim abi ayakkabımı verdiler. Ayakkabımı çünkü ipine kadar falan sökmüşlerdi bu arada. Terlikle oturuyordum içeride. Komutan dedi ki gidebilirsin dedi asker dedi. Dedim komutanım dedim sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun dedi beraber çıkalım çarşıya bir video çekelim dedim. Hadi dedi sen dedi fazla da takılma buralarda. Git dedi işine gücüne kardeşim dedi. Abi ben çıktım gecenin o geç saatinde. Direkt zaten hemen çantamı hazırladım. Duş aldım. 1-2 saat uyudum. Sabah 6 topuk direkt Erbil'e. Oradan da hemen çantayı topladım. Eşyayı, malı, mülkü. Ertesi gün İran'a uçtum. Böyle değişik bir anı oldu hayatımda. Daha önce birçok ülkede sorguya maruz kaldım. Sınır kapılarına tutuldum ama hiç tutuklanmamıştım. Değişik bir tutuklanma hikayesi oldu. Aklınızda bulunsun. Irak'a falan giderseniz sakın ha sakın yasak yerlere çekim yapmayın. Ben yaptım, ben yandım. Siz yanmayın arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler.